Ne durumdasın? Az kaldı. 3'tür. Sinyal alıyorum. Son anda kayboluyor. Şu an sana çok yakın gözüküyor, dikkat et. Ortalama mesafe ne? 30 metreden var. Çok yaklaştı, dikkat et. Duru Kristal, Enerji ve Frekans Dengeleme Merkezi'nin sunduğu Coşkun Deniz'le Anadolu'nun Gizemli Toprakları başlıyor. Sevgili izleyenler, değerli dostlar, Zehirli Mikrofon'dan hepinize merhabalar. Bu hafta Ankara'dayız. Peki konumuz ne? Dünya dışı yaşam, UFO'lar ve ana gemi. Elimizde çok net kaydedilmiş, yakından kaydedilmiş, oldukça başarılı bir dünya dışı yaşama ait ana gemi formunun görüntüsü var. Kim çekti, nasıl çekti, neler elde ettik, görüntüler nerede? Bunların hepsine birazdan gireceğiz. Fakat değerli izleyenimiz Okan kardeşimin 3 hafta evvel bu konuyu bana bildirmesiyle ve görüntüyü atmasıyla birlikte bir anda tabii planlar değişti. Ankara'ya gitmek üzere hemen bir hareket aldık. Fakat son anda aklımıza şöyle bir şey geldi. Biliyorsunuz 6-7 aydır ülkenin özellikle tarihi ve değerli, kıymetli bölgelerini, çok göz önünde olmayan yerlerini biraz öne çıkarabilmek adına sevgili izleyenlerimizle birlikte bize vakitte geçirebileceğimiz turlar düzenliyoruz. Dedik ki bu sefer tur düzenlemeyelim. Bugüne kadar turlarımıza katılmış değerli misafirlerimize özel bir imkan sunalım. Onlarla birlikte bölgeye gidelim. Madem ki hemen hemen her gün aynı bölgede bu UFO'lar gözlemlenebiliyor, bu şansı da hep birlikte gidip değerlendirelim, bir gözlem yapalım istedik. Amacımız bölgede gece kamp kurmak, aynı noktadan belki biz de görürüz ihtimaliyle gözlem için bulunmak. Hazır oraya kadar gitmişken tarihi bölgelerini gezmek, dağ yürüyüşü yapmak ve güzel bir hafta sonu etkinliği geçirmekte. Ve çok kıymetli 2 gün 1 gece geçirdiğimiz hem röportaj hem de gözlem yaptığımız bu 2 güne ait görüntülerden sizlere derlediğimiz kısa videoyu izleyelim. Hemen arkasından programa başlayalım. Zira burayı izlemek istemeyen dostlarımız varsa açıklama bölümünde timecode'dan doğrudan programa giriş yapabilirler. İzleyelim, hemen programımıza başlayalım. Gündelik hayatta Erik Dalıt oynuyorlarmış. Ankara'da tarlaları sattıklar.
el birliğiyle çadırımız hazırlanıyor. Şöyle testimizi dökelim. Vurup kıracağım yoksa testi? Yok hayır. Evet çocuklar. Varmış biliyorum. Çukura bir tane indi o mu? Bak bir tanesi yanıyor. Evet çok çıkıyor çıkıyor. Işık açıldı. Bak çıkıyor şu anda. Şu an yanıp sönüyor. Gitti, aynen. Şu an yanıp sönüyor. Işık yakıp söndürüyor. Hiç Çok ama- zayıflıyor böyle. Arada ama solda arada bir tane daha açılıyor, var. Orada çalışıyorlar. Oo bayağı. Aşağıda bak, da bak, var, bak, sol. iyice iniyor aşağıya. 3 oldular. Bir tane de solda var. 1, 2, 3. Orhan abiden duyduğum için söylüyorum. Hikayede eksik varsa o tamamlarsa daha iyi olur. Çocuktum diyor. Birisini herhalde değil mi? Ayaklarını bağlayıp aşağı sarkıtmışlar. Ne var? İple belinden bağlayıp aşağı sarkıtmışlar. Başa gitti. Öyle gitti. Bu birçok yerde görseller olarak internette görsel olarak her yerde karşına bu çıkar. Kayı boyu dediğin zaman. Yanında da çekinin yani. Herkes çok keyif alıyor. Çok keyifli değil mi? Harika. Hiç yorulmadık değil mi? Yo, diktik gibiyiz. Nasıl gidiyoruz? Süper. Bundan sonrası düz mü? Harika. Ne oldu? Doydun mu? Afiyet olsun. Öncelikle katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu kadar güzel görüntüler ortaya çıktı. Çok keyifli, çok uyumlu bir gruptu. Tekrar teşekkür ediyorum. Harika bir 2 gün, bir gece geçirdik hep birlikte. Özellikle Güdül Belediyesi ve çalışanlarına bizlere gösterdikleri misafirperverlik, yaklaşım ve yardımcı olmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Turizm anlamında çok ciddi gelişmesi gereken önemli ve güzide yerlerimizden birisi Güdül. Mutlaka fırsatı olanların gidip gezmesini tavsiye ediyorum. Özellikle yöre halkının insanlara olan yaklaşımı, sıcak yaklaşımı, sürekli güler yüz göstermesi, yardımcı olma çabaları ve misafirperverliği de takdire şayan. Güdül zaten benim gönlümde 4 senedir ayrı bir yerde ama bu sefer çok daha ayrı bir yere geldi. Çok memnun ve mutlu kaldık. Buradan bütün Güdül halkına da özellikle içtenlikle sıcak selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, şimdi asıl konumuza girelim. İzleyenlerimiz, yani daimi olarak her programımızı neredeyse izleyen dostlarımız bilirler. Türklerin İzleri adında 4 bölümlük bir program serisi 2022'de çekimine başlayıp 23'te bitirdiğimiz, benim için çok kıymetli olan bir program serimiz var. Burada ana amacımız özellikle Türklerin, Türklere ait tamgaların ve petrogliflerin bulunduğu, tarihi bölgelerin bulunduğu bu noktanın defineci arkadaşlar tarafından talan edilmesinin biraz önüne geçmek, burayı koruma altına aldırabilmek ve sit alanı ilan ettirebilmek adına farkındalık yaratmak için yaptığımız bir çalışmaydı. Rahmetli Servet Somuncuoğlu'nun üzerinde çokça durduğu ve buranın biraz da olsa insanlara duyurulmasında büyük katkısı olan bu noktayı özellikle gelecek
gelecek nesillere sağlam bir biçimde aktarabilmekti tek derdimiz. Çok fazla izlenmemiş olabilir program. Fakat bu program içerisinde önemli noktalar ve detaylar da vardı. O dönemden aslında 2022-23 yıllarından fark etmişiz bir takım şeyleri. Bunu bugün anlayabilmek beni ayrıca da mutlu ediyor. Şimdi birazdan detaylarına girdiğimizde göreceksiniz zaten. Konu ne? Türklerin İzleri programı için gittiğimiz bölgede Okan Kılıç adındaki değerli izleyenimiz, kardeşimiz, dostumuz oldu artık. O bölgeyi zaten bize ihbar eden ve gel abi burayı bir koruma altına aldıralım, bak böyle bir durum var diyen kardeşimiz kendisi. Tabii aynı zamanda ciddi de bir UFO meraklısı, dünya dışı yaşam ilgilisi, UFO gözlemcisi. Kendisi normalde Ankara merkezde ikamet ediyor, çalışıyor. Ama Adalıkuzu köyünde kendisine ait dedesinden kalma bir evi olduğu için ve çok samimi olduğu yakın arkadaşı Orhan abi de aynı köyde ikamet ettiği için fırsat buldukça, ki genelde hafta sonları zamanını burada geçiriyor. Yaptıkları en güzel aktivite de Orhan Bey ile birlikte dağlara çıkmak. Belli başlı özel bölgeleri var oralarda. Kamp ateşi yakmak, çay demlemek, közde kahve pişirmek. Bir yandan da UFO gözlemek. Çünkü o kadar hareketli bir bölge ki yani ne zaman çıksanız mutlaka küçücük de olsa bir küre, küçük bir orb mutlaka görüyorsunuz. Artık bir ara sıkılmıştım Okan'ın tacizlerinden, sürekli her gittiğinde çektiği videoları bana atıyordu. Ya evet, yani görüntüyü biraz dikkatli incelediğiniz zaman anlıyorsunuz bu normal bir obje değil ama elde edilen görüntünün netliği, yakınlığı, mesafesi de çok böyle iddialı bir şekilde paylaşılmaya da uygun değil. Ama gel gelelim 3 hafta önce abi dedi bunu mutlaka izle, bir görüntü attı bana. Dostlar, yani profesyonel bir kamerayla belki bu kadar net bir görüntü elde edilemeyebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü görüntü çok yakın ve çok net görünüyor. Dedim ki Okan devam et. Çek kardeşim ve yani her anını kaydet ve kaçırma. Abi dedi zaten çok sürmedi, gitti. Dedim elinde mi görüntüler? Elimde. Bunların orijinal hallerini dedim bana aktar. Sağ olsun aktardı. Bir cep telefonuyla bu kadar yakın, bu kadar detaylı bir görüntü elde edilebilmesi gerçekten olanaksız. Bunun sadece tek bir yolu var. Çektiğiniz objenin çok yakın veya çok büyük olması gerekiyor. Tabii bunu konuştuğumda anladım ki obje çok fazla büyük. Yani kendileri neredeyse bir stadyum büyüklüğünde ya da kabaca 100 metre çapında bir obje olduğunu, ana gemi olduğunu söylediklerinde tabii durum anlaşıldı. Yoksa bir cep telefonuyla bu kadar detaylı bir görüntü elde etmek mümkün değil. Görüntüyü ilk başta cep telefonundan incelediğinizde sanki bir plazmatik oluşum, dönüşüm oluyor gibi bir algı oluşturdu. Fakat bilgisayara aktardığımda büyük bir ekranda net bir biçimde belli oluyor ki objenin üst kısmı o kadar pürüzsüz ve ayna vazifesi görebilecek, yansıtıcı vazifesi görebilecek pürüzsüzlükte metalik bir yüzey ki tam dönüş yaparken, yani takla atıyorken olduğu yerde havanın da çok açık olması ve dolunay olması sebebiyle dolunayın birebir cismin metalik yüzeyinin üzerinde geri yansımasını çok net görüyorsunuz. Zaten aslında ışık yansıması olmasa obje neredeyse görünmeyecek kadar pürüzsüz bir yapıya sahip. Çünkü her yer zifiri karanlık ve ışık kirliliği olmadığı için görmek neredeyse mümkün değil. Ama orada en büyük kurtarıcı, en büyük şans dolunayın ta kendisi olmuş. Tabii görüntüleri görünce çok şaşırdık. Bir an evvel bölgeye gidip deneyimlemek istedik. Çünkü 2 gün, 3 gün üst üste gidiyor ve bu tepenin ardından sürekli ufak orpların inip çıktığını, sanki yerin altından bir şeyi çıkarıp ana gemiye taşıdıkları yönünde bir izlenime kapıldıklarını dile getirdi. Dedim biz de gelelim ve gözleme yatalım. Belki denk geliriz, çekeriz, kaydederiz diye. Ya en kötü ihtimalle konuyu iyice anlarım ve kendileriyle röportaj yapıp doğrudan ağızlarından sizlere bilgiyi sunarım diye. Kalktık, Ankara'ya gittik. Bizler de aslında ilk akşam yaptığımız gözlemde ufak orplardan sıklıkla gördük ama ana gemiyi tabii görmek nasip olmadı. Havanın da biraz hafif kapalı oluşu nedeniyle çok istediğimiz gibi de bir gözlem, 4-4'lük olmasa da 4-2'lik bir gözlemle sonuçlandırdık diyebilirim. Şimdi sahaya gidelim. Bölgeyi sizlere gündüz gözüyle ilk önce bir göstereyim. Zaten 3 sene önce yaptığım programda Mustafa Bey'in de 96-97 yıllarında orada gördüğü ve tarif ettiği UFO'nun bulunduğu bölgeyle aynı bölge, aynı noktada görülüyor, gözlemleniyor ve tipik morfolojik özellikleri, yani fiziksel özellikleri de anlatımlara göre birbirine oldukça yakın görünüyor. Sahayı gündüz gözüyle bir gösterelim. Arkasından sözü Okan'la Orhan Bey'e bırakalım. Bakalım o an neler yaşanmış, neler hissetmişler, hep birlikte izleyelim. Sevgili dostlar, ana geminin tam olarak görüldüğü yerin önündeyiz şu anda. Tam arkamda görmüş olduğunuz şu kayalık burun yapısının olduğu yerin
Hemen arkasından inip çıkıyor ufak orplar. Ana gemide tam o kayalık bölgenin yaklaşık bir 70-80 metre üzerinde gözlemlenmiş. Yer yer bulut yüksekliğine çıkıyor, yer yer aşağıya iniyor. Tesadüf havanın çok açık olduğu, dolunayın da tam bu pozisyonda olduğu bir akşam denk gelmiş ve Okan arkası dolunaya dönük bir biçimde ana gemiyi zoom yaparak çok net bir görüntü elde etmiş. İşin en güzel kanıt kısmı da sizler de tasdik edeceksiniz ki UFO'nun yani ana geminin dış yüzeyinin metalik yapısı olduğu o kadar net belli ki kendisi havada takla atıp dönerken yani şu formu bir kere yaparken dolunayın da tam karşı cephesinde olması sebebiyle durdurduğumuzda ki izleyeceksiniz yüzeyde birebir ayna vazifesi yapıyor ve dolunayı birebir görüyorsunuz. Bu bildiğimiz teknolojilerin dışında, bildiğimiz uçan araçların dışında havada çok hızlı akselerasyonlar çizebilen farklı bir teknolojiye ait bir gemi olduğunun en büyük ispatı. Zira dışının metalik yüzey olduğunun da en büyük ispatı. Tam olarak bölgemiz burası. Yani Adalı Kuzu'nun hemen arka sırtlarındayız. Evet, bahsi geçen bölge tam olarak burası. Ana geminin gözlemlendiği yerde tam olarak şurada. Doğru mu Okan? Evet abi. Gel abi yanıma istersen. Parmağınla ekranın önünden de gösterebilirsin şöyle arkadan. Tamam, anlaşıldı. Yani tam şu bölgede UFO'muz, ana gemimiz görünüyordu. Altından çıkanlar da sol tarafa doğru mu gidip geliyordu, aşağı mı? Abi altından çıkanlar nasıl göstereyim? Şu dağın ucundan çıkıp böyle gelip böyle. Teşekkür ederim. Çok az gözüküyor. Bak sola bak sola. Gördüm. Çok büyük UFO onun ana gemi olabilir. O tarafta ışık fazlalığı var ha. Abi ana gemi olabilir. Bak. Oha. Görüyor musun? Evet. Bak çok fena yakaladım bu sefer. Bak. Görüyor musun? Evet. Oha. Anlatma zaten. Abi çok büyük gemi. Bak. Işıklarına bak. Boşluktan mı bakıyorsun sen? Hı. Bak. Ama o kaç tane Abi var? kaç tane var bak. Bu büyük gemi herhalde. Gözde zor görünüyor. Bak. Yakınlaştırdın mı? Yakınlaştırdım abi. Şeyde görünmüyor. Çok az gözüküyor. Kalbim şu an çat. Bak. Coşkun abi izle Coşkun abi. Sana gel dedim gelmedin. Burada garip şeyler dönüyor. Annem çok büyük. Bak kaç tane ışığı var. Yakınlaştırdın. Çok hızlı hareket ediyor. Bak hızlanıyor bir şeyler yapıyor. Gitti. Ha bu da. Abi bir şeyler yapıyor bu. Bir tane ama çok büyük. Çok az gözüküyor. Bak sola bak sola. Gördüm. Çok büyük UFO onun ana gemi olabilir. O tarafta ışık fazlalığı var ha. Abi ana gemi olabilir. Bak. Oha. Görüyor musun? Evet.
Bak çok fena yakaladım bu sefer. Bak bak bak. Görüyor musun? Evet. Oha. Ama bakma sen. Abi çok büyük gemi. Bak bak. Çıkana bak. Boşluktan mı bakıyorsun? Bak 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 bak. Abo, kaç Bak tane bak var? abi kaç tane var bak bak. Bu büyük gemi herhalde. Gözleri zor görünüyor. Bak bak bak. Yakınlaştırdın mı? Yakınlaştırdım abi. Şeyde görünmüyor. Çok az gözüküyor. Kalbim şu an çat çat çat. Bak 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 bak. Coşkun abi izle Coşkun abi. Sana gel dedim gelmedin. Burada garip şeyler dönüyor. Ne çok büyük. Bak bak kaç tane ışığı var. Yakınlaştırdın. Çok hızlı hareket ediyor. Bak hızlanıyor bir şeyler yapıyor. Gitti. Ha bu da. Abi bir şeyler yapıyor bu. Bir tane ama çok büyük.
Değerli dostlar, açık arazide çadırımızın önünde ateş başındayız. Hava çok soğuk. Adalıkuzu köyündeyiz. UFO ile ilgili bahsettiğimiz meselelerin daha çok göründüğü bölgedeyiz. Yine gökyüzünde gözlemlenen bu garip cisimleri gözlemleyen tanıklardan zaten Okan Başkahraman, bir de Hilmi abimiz var. Hilmi abiyi de beraber ne zaman görmüştünüz dostum? Perşembe 11 Aralık günü saat 9 civarı. 11 Aralık saat 9 civarı akşam beraber görmüştük. Akşam Ben beraber önce gördük. Hilmi abiye bir sormak istiyorum. Abi daha önce böyle bir şey gördün mü? yok, bunu görmedim ben hiç. İşte bugün gördük yani. Bir anlatsana bana kabaca nasıl oldu? Şu tepeden çıktılar yani, böyle peş peşe çıkıyorlar arka arkaya. Yarıdan sonra kayboluyor yani. Orada bir UFO gibi şey vardı. Oraya çık, tam UFO'ya yaklaşık ışıklar kayboluyor. Hep aynı yerden çıkıyor ışıklar. Yani yukarıda görünmeyen bir gemi var. İşte alttan UFO'lar, ışıklar geliyor, geliyor, onun içine orada- giriyor, kayboluyor. Orada kayboluyor yani. Peki ne kadar sürdü bu ortalama? Bayağı sürdü yani, bir saat sürdü yani. Mesela kaç tane sizce inip çıkma olmuştur? O gün kaç tane saydık? Bayağı da saydık. 30'a yakın saydım. Çok 30'a yani, yakın. 30'dan fazlaydı da bu saymadı yani. Yani Çok- çıkıyor, çıkıyor. çıkan sonra iniyordu ama. İniş yok. Ha, hep İniş çıkma yok, var. Hep çıkma var. Yani hep o şuradan çıkıyor. Ondan sonra o yukarıda UFO gibi bir şey, ışık yanıyordu. Oraya yaklaşık sönüyor ışıklar. Ondan sonra o UFO kayboldu ileri. O ışıklar da kesildi. Yani kaç yıldır abi sen buralısın? Ben 5 senedir buradayım da böyle görmedim yani. Hiç ben. daha önce görmedim. Yok. Hilmi abinin kendi evinden gördüğü bazı cisimler de var. Ya o bizim o evin o tarafta 2 tane UFO var yani. Allah Allah. Tabii canım, o sabah 5 gibi kayboluyor onlar. Işıklar Her zaman mı görüyorsun her abi? gün var o. Allah Allah. Bugün yok yani, bugün kapalı bak. Ha, o kadar şaşırdım. Her gün var. Var, her gün var o. Yani Güdül'ün üst tarafında duruyor. Biri Sivri tarafında duruyor. Biri de Güdül tarafında duruyor. Bazen İki tane. iniyor, 2 tane. Bazen iniyor aşağı, bazen yukarıda oluyor. İniyordan kastın hani şehrin içine değildir herhalde. Değil canım, alçalıyor yani. Renkleri, cismi, şekli Beyaz falan. yani, beyaz. Beyaz ışık. Beyaz ışık. Hele bir işte metalden midir? İşte nedir onu göremiyoruz. Onu göremiyoruz biz de. Uzaktır o zaman Tabii, mesafesi de. mesafe yani. uzak ya, bizde şey yok yani, öyle bir türbün Anladım. falan yok ki biz. Yani devamlı var yani onlar. Alışmışsın gibi bir hal. Tabii canım, sezmedim alıştık ha, onu her gün göre. Gece mesela kalktığın zaman, uyandığın zaman bakıyorum, oradan diye duruyor. Aynı yerde duruyor. Allah Allah. Hareket Hareket öyle çok yok. hızlı hareket yok. Bazen Ama iniyor bazen çıkıyor. orada duruyor yani, sabit duruyor onlar. Anladım. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol anlattıkların Sağ için. olun. Şimdi dostlar geldik ana meseleye. Benim gördüğüm, gözlemlediğim Türkiye semalarında çok net gözlemlenen ve kanıtlı, delilli böyle çok güzel görüntü çekilmiş bir elin parmağını geçmez eldeki görüntüler. Bunların tabii ki de en bilindik olanı 2013 yılı mıydı? 2010'lu yıllarda olması lazım. Sevgili Yalçın Yalman abimin Kumburgaz'da çektiği UFO videosu şu an dünya literatüründe en net kabul gören, kabul edilen en kıymetli görüntülerden birisi. Lakin ben onun kadar çok böyle içindeki cismin içindeki varlıkları göremesek de ondan çok daha net, çok daha pürüzsüz olması sebebiyle ve yüzeyin çok pürüzsüz, aynavari, böyle ayna gibi metalik bir yüzeye sahip olduğunu çok net belli eden çok keskin bir ana gemi örneği videosu görmedim. Bana göre şu an en azından tevazu ediyorum, Türkiye'de çekilmiş en net ikinci en iyi video diyebileceğim videoyu çeken Okan kardeşimiz. Zira bu sınırları içerisinde bulunduğumuz Adalıkuzu köyüyle alakalı daha önce yaptığımız Türklerin İzleri programında özellikle tanışmıştık. Kendisi bizi davet etmişti. Burayla ilgili çok kıymetli yerler var. Buralarla ilgili de çok güzel videolar yaptık ve koruma altına alındı. Değeri hala biliniyor mu? Bilinmiyor, ayrı konu. Bu konuda üniversiteleri bekliyoruz ama Okan'ın bu bölgede sıklıkla küçük orblar, farklı akselerasyonlar sağlayan hareketler sergileyen cisimler gördüğünü söylemesi
benim hani böyle çok nadir duyduğum bir şey değil. Çok sık anlatır. Kendisi Ankara merkezde oturuyor ama çok sık köyde evi olduğu için geliyor buraya. Orhan abiyle birlikte dağları geziyorlar. İşte aynı böyle olduğu gibi ateş yakıp çay içiyorlar. O esnada sıklıkla gözleme şansı elde ediyorlar. Şahit oluyorlar bu durumlara. Dolayısıyla ara ara da videolar alıp atıyor. Fakat çok böyle net videolar olmadığı için böyle küçük orplar iniyor çıkıyor falan bunları görüyorum. Evet ben de biliyorum UFO çekiyorlar ama böyle hani çok olay ve sansasyon yaratacak cinsten görüntüler olmadığı için arşivimizde duruyor WhatsApp'tan attığı görüntüler. Fakat bir gün öyle bir görüntü attı ki ha dedim gene başladı Okan gitmiş köye. Yine dedim ufak tefek ışıkları atıyor bana. Yaklaşık bir saat sonra filan galiba evet. baktım. Allah'ım yarabbim bu dedim nasıl bir şey yani çok net. Ve çok başarılı bir video. Daha zaten o an sana söyledim. Valla ben çok gurur duydum. Çok da sevindim. Evet. Kendim çekmiş kadar sevindim. Seni zaten tahmin edemiyorum. Burada o anı yaşayan ve gözlemleyen aynı anda kaydeden biri olarak müthiş bir heyecan. Evet. Herkese de nasip olmaz. Senden dinlemek isterim. Söz sende bir anlat bakalım neler oldu o gün başından sonuna ve o geminin gözlem sonucunda elde ettiğin hareketleri nelerdi? Dikkatini çekenler nelerdi? Bir detaylıca senden dinleyelim. 8 Kasım günü saat 9 civarı, daha doğrusu baştan başlayayım. 7 civarı biz dağa çıktık. Orhan abi yanımdaydı. Her gün yaptığımız gibi, hani her hafta sonu yaptığımız gibi mangalımızı yaptık. Çayımızı, kahvemizi demledik, yaptık yani. Oturduk. O sırada bu Düdük Dağı'nın batıya bakan yamaçlarından ışıklar çıkmaya başladı. Sarı ışıklar. Arabanın karşıdan farı tutarsını yansıtır ya, öyle ışıklar. Ondan sonra biz, yanımda Orhan abi vardı. Orhan abi dedim, video kaydına geçelim dedim. O çekmeye çalıştı ama çekemedi anda. Yani alışkın olmadığı için. Ben de o sırada dürbünle bakıyorum ama net görüyorum. Yani sarı ışık dağın arkasından çıkıyor, sağa gidiyor. Dağın arkasından çıkıyor, sağ tarafa gidiyor. Ondan sonra dedim ki Orhan abi dedim sen şu dürbünü tut. Ben kameraya geçeyim. Hani bir şeyler yakalayabilirsem yakalayayım. Kameraya geçtim. O sırada sağ tarafa konumu, zoom'u ayarlarken bir anda çok ani bir ışık parlaması oldu. Bir iki saniye sürdü. Sanki o bölgede ufuk çizgisinde bulutlar vardı. Bulutlar ani parlamaya yandı söndü. Bir sarı bir ışıkla. Gibi algıladım. Evet. 2 saniye falan sürdü. Arkasından tekrar aynı şekilde arasından 5 saniye falan geçti. Tekrar 2 saniye yandı söndü. O sırada ben tam ayarlarken 2 tane ışığa denk geldim yıldız biçiminde. Dedim abi dedim heyecanlandım burada kesin bir şey var. Yani o sırada dolunay var arkamızda kesin bir şey var. Herhalde bu bahsettiğin UFO'nun üzerinde, UFO'da normalde hiçbir parlama ışık Evet, yok zaten. İzleyebiliyoruz onu. Böyle küçük küçük nokta nokta kenarlarında ışıklar var. Evet. Onlardan bir ikisini gördün. Evet, 2 tanesini Burada bir gördüm. şey var galiba. Evet, Güdüsü evet, oradan evet, geldi. Evet. Evet. Ama o sırada daha hala heyecandan kayıt tuşuna basmamışım ben. Oo. Onu çekseydim daha hoş görüntüler çıkardı. Kayıt tuşuna basmadığım için sonra aklıma geldi. O sırada kayıt tuşuna bastım. Hani o heyecandan titriyorum bir yandan. Hani farklı bir şey yakaladım çünkü çok büyük. O sırada bütün ışıklarını yaktı. 8 civarı ışığı vardı. 8 tane. O Çok daha fazla bu arada. Ben Daha- bayağı inceledim. yani tam benim gördüğüm 8 civarı. Ama dediğim gibi daha önceden de gelmiş olabilir. Ama o gün dolunayın etkisiyle yani bizi değişik bir metalik şeffaf bir yüzeyi vardı. Parlak Yani, ayna evet. yüzeyi var. Yani dolunayı yansıtıyordu. Birebir, ayna kendi gibi üstünde yansıtıyor. yansıtıyordu. Zaten o yansımayı ben ilk izlediğimde bir plazmatik enerji dönüşümü gibi böyle bir geldi ilk baş. Wow dedim bu ne bu dönüşüyor mu? Evet. Durdurarak ve yavaşlatarak izlediğimde fark ettim. Cihaz havada böyle duruyor ya mesela. Evet. Bir anda şöyle tam tur 360 derece dönüyor. O dönüş esnasında takla atar gibi yüzeyi gece karanlık hava açık ışığı yanmıyor. Dolayısıyla gözükmüyor. Ama o dönüş esnasında takla atar gibi dönerken
yavaş çekimi alınca fark ediyorsunuz. Görüntüde burada bir parlama yakalıyorum ilk baş. Mavimsi böyle ufak. Bir tık dönünce bir bakıyorum ki dolunay o. O yüzden sana sordum telefonda. Çekerken arka tarafınızda dolunay var mıydı diye. Çünkü o dönem şeyi biliyorum. İşte bu birkaç gün dolunay var, işte şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Burçlarla ilgili bir şeyler paylaşıyorlardı sosyal medyada. Evet. Sen de dedin ki evet abi, arka tarafımızda değil mi dolunay var. Ya abi dediğim gibi biz onu ilk başta aşağıdan tutulan bir projektör ışığı sandık. Üstüne tutulan büyük bir ışık sandık. Ama aklımıza gelmedi, arkamızda dolunay oldu. Yani o anki heyecanla hiçbir şey anlamıyorsun. Çok yani. normal, çok normal. O sırada ben videoya geçtim. Bir 4-5 dakikalık bir video kaydı aldım. O video kaydında izlerken bir anda çıktı gitti. Zaten o sırada sana yazıyordum ben. Evet. Çıktı gitti. Tamamen kesildi. Işık mışık hiçbir şey kalmadı havada. Biz Orhan abiye sonradan videoyu kaydını izlediğimizde gerçekten büyük bir şey yakaladığımızı fark ettik. Aramızdan 4 kilometre mesafe vardı. Köyün üstündeyiz biraz. Hı hı. O da yani sizin çekim yaptığınız yerle UFO'nun altındaki ışıkların çıktığı nokta arasında 3-4 kilometre var. Kilometre. Zaten bahsi geçen alan da şu an tam karşımızda. Tabii gece karanlığı şu an göstermek mümkün değil ama. Yani ben o mesafeden küçük bir şey olsaydı benim kamerayla ben onu çekemezdim. Kesinlikle öyle. Ben de ona şaşırdım. Yani bir cep telefonu kamerası ne kadar gelişmiş olursa olsun en yüksek zoom'da bile çamur gibi olur. Evet. Ve o objeyi göremezsiniz. Çok küçüktür yani. Çok öyle profesyonel kamera ayarında bir zoom mümkün değil. Ben ona şaşırdım. Dedim ki sen bunu ne kadar mesafeden çektin? Çünkü görüntüde o kadar yüksek detay var ki sanırsın benim olduğum yere işte 50-100 metre yukarımda duruyor ve ben buradan çekiyorum gibi çok net ve yakın. Evet. Ama sonra çok daha önemli bir detay anlıyoruz, algılıyoruz. O da sen dedin ki abi bu bayağı büyüktü. Yani çok büyük bir gemiydi. Diğer ışıklar onun içine girip çıkıyordu. O zaman dedim ki tamam, yani o mantığa gayet uygun. Çok büyüktü. Yani ben hayatımda ilk defa böyle bir gemi gördüm. Hep küçükleri görüyorduk. Orkları görüyorduk. Küçükler hani 10-15 metre çapında. Evet. Bir araba. Bunun tahminen hani gördüğün mesafeyi de biliyorsun. Buralara çok hakimsin arazi olarak. Yani sence bu bulunduğu mevkiye göre uzaklığı da aşağı yukarı hesap ederek geminin aşağı yukarı kabaca büyüklük ortalaması tahminen nedir? 100 metre çapında vardı. 100 metre çapında çok rahat vardır diyorsun. 100 metre çapında büyük bir gemiydi. Çünkü içinden çıkan ışıklar aşağıya inip bir yandan yukarı çıkıyor. Bir Şimdi aşağı inip, o beni çok ilgilendiriyor çünkü çok önemli bir kritik nokta o. Şimdi Hilmi abinin bahsi geçen konusu ayrı zaten. Evet. Bunu bir tutmuyorum ama onun dediğinde de sürekli aşağıdan yukarıya gelip yok olan ışıklar vardı diyor. Sende gemi unsuru var. Onda gemi unsuru yoktu. Şimdi senin gemi unsurunda bu çok önemli benim için vereceğin cevap. Sürekli yerin altından gelen bir ışık yok oluyordu. Yenisi geliyordu, yok oluyordu. Yenisi geliyordu, yok oluyordu gibi miydi? Yoksa gidiyor, yani peşinden bir tane daha geliyor, sonra biri iniyor, sonra öbürü iniyor. Yani bir iniş çıkış var mıydı? İkinci dediğin abi inişli çıkışlıydı. Biz çok net gördük, yani dürbünle de baktık. İnen vardı, bir de çıkan vardı. İnen var, çıkan var. Aynı anda mı inip çıkıyorlar yoksa önce biri iniyor sonra biri çıkıyor mu? Arasında bir 15-20 saniye oynuyor. Peki aynı obje indikten sonra çıkıyor olabilir mi? Yani tek bir tane olabilir mi sence? Sanmıyorum. Hani çünkü atıyorum biri tam inerken öbürünün çıktığını falan hiç gördün mü iki tane aynı anda? Dik çıkanı gördüm. Sağa doğru gideni gördüm aynı anda çıkıp da. Hani o sırada ikisi çıkarken bir tanesinin aşağı ineni gördüm. Peki çıkarken sağa doğru gidiyor, gemi burada. Gemi sağ tarafta. Gemiye doğru gidiyor yani. Gemiye gidiyor. Acaba dedim hani yanında görünmeyen başka bir gemi daha olabilir mi? Benim de zaten dikkatim o çekti. Direkt yani yukarıya çıkıyordu her zaman gördüklerimiz. Neden sağa gidiyor diye düşündüm ben. Sağa zoomlayınca o anda parlamayla yakaladım. Peki kaç saat sürdü bu? Ne kadar sürdü? 2 saat civarı sürdü. 2 saat civarı. Evet. Saat kaç civarı başladı? Kaç 9'da civarı? 9'da başladı, 11'de bitti. 11'de bitti. Peki bitiş esnasını hatırlıyor musun? Yani cihaz bir anda yok mu oldu? Giderken uzaklaşırken mi gördün? Cihazın ben sonradan video izlediğimde
gidişinde çekmişim. Hmm. Yan yatıyor. Bir yanda mavi bir ışıkla gidiyor. O bana gönderdiğin videolar Evet. içinde var mı? Evet. Yani gitmesi 1 saniye falan sürüyor. Hatta ondan sonra videoyu devam ettiriyordu. Ama bir şey 3-4 göremiyoruz. dakika hiçbir şey yok. O bir şey görmediğin görüntüyü de bana iletirsen sevinirim. Onu da programa ekleyelim. Belki biz bir detay Tamam. yakalarız. Bu bölgede çok neydi? Düdükdağ bölgesi miydi burası? Daha Sarıkaya Şimdi- mevkiinde. Sarıkaya mevkiinin orada bunu sen ilk defa yaşamıyorsun. Bununla ilgili daha önce çektiğin o küçük ve çözünürlüğü düşük videolar da var. Ben bir iki tane örneğini şu an izleyicilere sunuyorum. Biz konuşurken izliyor olacaklar. Bu bölgede sence ne var da onları buraya çekiyor? Gelme sebepleri ne olabilir? Çünkü bu bölge tamamen insandan uzak, doğayla baş başa bir bölge, bakir bir bölge. Tamamen doğal tabiat yaşam alanı. Tarihi bölge biraz daha yukarı kısımda kalıyor. Yani biliyorsun 2 tane ihtimal benim aklıma geldi. Sen ne dersin bilmiyorum. Yerel halkın dilinde çokça işte o bölgede bir Kral Midas'ın büyük bir altın deposu olduğu yer altında söylentisi var. Ki çok yaygın yerel halk arasında. Biz de dedik yani Anunnakiler gibi bunlar da belki altın için geliyor olabilirler. Bu birinci ihtimalimiz, teorimiz. 2, son dönemde buraya geldiğimde duyuyorum. Toryum rezervleri bulunduğuna dair bir şeyler duyulmaya Eskişehir'e başlandı. kadar uzanıyor. Bu ileriden başlıyor. Tam karşımızdaki Evet. şu katmanlı, Evet, katmanlı, bölgeden beyaz, başlıyor. Beyaz kısımdan başlıyor. Eskişehir'e kadar uzanıyor. Toryum yatakları var. Doğru. Bununla alakalı sanıyorum bir maden firması ile ilgili davalık durumlar varmış ve yurt dışına sanıyorum buradan maden götürüp bunu kedi kumu yapacağız diye Ben, götürme çabaları varmış. İngiltere ülkesiyle böyle bir anlaşma yapıldığını duydum. Okudum da zaten. Öyle bir duyum var. Hani o zaman Uluş köyünde ileride köy var, Uluş ismi. Bunun için yürüyüşler yapıldı. Hani Öyle mi? eylemler yapıldı. Köyler Buna kalktı yani engellemek ayağa için, kalktı yapılmasın diye. bizim tarımımızı bitireceksiniz ya da hani herhangi bir Yani komple şu taraf komple tarım engellenecek yani. Allah Allah. o yüzden eylemler falan. Yani şu an peki burayı maden sahasına çevirip buradan ne çıkaracakmış bu Ne firma? götüreceklerse işte buradan götürecek. Söyledikleri kedi kumunda Kedi kullanılan kumu, bir o- malzeme. Yani bu toryum rezervi söylentisi de beni bir işkillendirdi. Acaba bunun için mi geliyorlar gidiyorlar Orhan diye de. abinin köyde tanıdığı birisi var. MTA'dan emekli. O hani o bile toryumun olduğunu bizzat hani Peki söylemiş. toryumla bor bazen sıkça karıştırılıyor söylem olarak birbirine benziyor diye. Bor değil mi? Yok, Toryum. yok, Toryum. Biz onun ertesi günü tekrar gittik. Aynı bölgeye. Ha. Evet. Aynı bölgeye tekrar gittik. Yine aynı saat 9 civarı. Yine o sarışıklar aynı yerden çıkıyor devamlı. Ama gemi yok. Hava bulutlu. Hava bulutlu, geminin içinde, bulutun çizgisinde- içinde esersen. Evet, ufuk çizgisinde Doğru. bulutlar vardı. Hatta tam o çıkış bölgelerinin tam tepesinde bir bulut vardı. Bulut böyle hafif mavimsiydi böyle. Ha tamam ışığı yani. Biz anladık yani içinde kendini sakladığını. Yani 2 gün arda arda Evet. burada o görüntüyü İki gün arda. elde ettiniz. Evet. Sonra araya bir gün girdi ve 4. günü sanıyorum yok pardon özür dilerim. Yani bizim buraya gelmemize 2 gün kala. Evet. Evet. Siz burada işte bize hazırlık yaptılar Evet. sağ olsunlar. Orhan abinin çok emeği geçti. Hakkını ödeyemeyiz. Biz şöyle bir şey düşündük. Yakın dostlarımızla yani bizim biliyorsunuz son 6-7 aydır ülkenin belli başlı güzel ve özel bilinmeyen değerli tarih bilgisi içeren yerlerinde turlar düzenliyoruz. Bizi de hiç yalnız bırakmayan hemen hemen turlarımızın tamamına gelen dostlarımıza dedik ki bir şey olsun. Vefa borcu saydık. Dedik ki biz madem buraya gideceğiz giderken yanımızda sevdiğimiz insanlara da götürelim bir jest niyetine. Bu kapalı grup içerisinden küçük bir grup topladık ve 11-12 kişi bizlerle birlikte 15-16 kişilik bir grup olarak buraya gelip dedik ki bir gece 2 gün buralarda hem kamp yapalım hem trekking yapalım hem şu ateşbaşı sohbetin, çayın, kahvenin lezzetine varalım. Aynı zamanda da burada canlı canlı oturup tam da sizin gözlediğiniz yerden baktığınız yeri
izleyelim, gözlemleyelim. Belki bize de denk gelir dedik. Çünkü çok sık inip çıktıklarını söylüyor. Zira bize odun kesmek için hazırlığa geldikleri akşam bile madem bu kadar odun doğradık şurada bir ateş yakalım dediklerinde bile aşağı yukarı kaça yakın gördün? Ya ben 50'ye yakın gördüm. 50'ye yakın Evet, inip hepsi. çıkan ışıklar gördük. Ana gemiyi yine göremedik Ya belki. inen yoktu bizim Tepede bak abi, gördüklerimizde. Hep çıkan var. çıkan, hani inen belki arka planda kalmış olabilir. Hani farklı bir yerden iniyor olabilir. Çünkü vadi boyunca vadinin altından gelse biz göremeyiz çünkü. Biz sadece çıkanları gördük. Yukarıda da hafif bir yıldız gibi biçiminde bir şey vardı. Hani sabit duruyor ama. Çünkü benim aklıma şu geldi Coşkun abi. Zamanla saat geçmesine bağlı yıldızın belli bir kayması olur. Hı hı. Belli bir Bu hep rota- aynı yerde duruyor evet, değil mi? sabit durdu. Hatta Hilmi abi de gördü. En son uzaklaştı bizden. Yani uzaklaştı. Ondan sonra Kayboldu. kayboldular. Yani en son o sarışıklar kesildi abi. O gördüğümüz yıldız biçiminde de o neyse artık o gemi uzaklaştı, kayboldu. Zaten bizim hemen hemen her programımızı izleyen izleyicilerimiz mutlaka bilecektir. Okan'ı da hatırlayacaklardır. Daha önceki Türklerin İzleri programlarında bölümlerden yanılmıyorsam ikincisi olması lazım ya da dördüncüsü. Mustafa abi diye birinden bahsetmiştim. Evet. Şu an burada yaşamıyor ama zamanında çok anlatırdı. Evet. Burada tam da sizin gözlem yaptığınız ve bu cismi gördüğünüz yerin tam olduğu aynı yerde bir UFO gördüğünü anlatırmış. Dedim ki o zamanlar 3 sene önce oluyor bu. Dedim mutlaka Mustafa abi bulun getirin. Tam da o bölgede dedim bir röportaj yapalım. Yapmıştık da. Evet. Mustafa abi de sağ olsun kırmadı o gün geldi. Gördüklerini birebir anlattı. Hatta birazdan sizlere izleteceğim. Dostlar selamlar. Dün yaptığımız çalışmalarda çok da umduğumuz gibi bir şey bulamadık ama bugün yine aynı bölgelerde sabahtan beri dolaşıyoruz. Bir şey var bulacağız ama henüz bulamadık. Fakat burayla alakalı 1990'lı yıllarda çok enteresan bir yaşanmış hikayeyi duyunca alevlendim ve Mustafa abiye hemen ulaşmak istedik. Sağ olsun kabul etti, kırmadı. Çok da uzak bir mesafeden gittik, aldık, getirdik kendisini. 20 kilometre yolu da yürüdü sağ olsun. İlgili olay mahalline geldik. Olay bölgemiz şu an tam karşımızda. Şu görmüş olduğunuz yarıktan yani uçurumun arka tarafından büyük bir UFO çıkıyor ve bu uzun bir gözlem süresi bu arada. Bunu tamamıyla 2 arkadaşın mıydı Mustafa abi? 7. Yani 6-7 kişi. 6-7 kişi birlikte gözlem yapıyorlar. Bunu böyle bir A'dan Z'ye tamamıyla tüm detaylarıyla Mustafa abi sizlere anlatsın. Mustafa abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ayaklarına Sağ olun, sağlık. Kaç yılında oldu abi bu? 96-97 arasındaydı. Bir anlatsana bize nasıl gelişti olay, saat kaçtı, kaç kişiydiniz, 6-7 niçin gibi. buradaydınız? Dikmen'de çalışan abilerimize bal tutmaya geldik. Karşımızdaki Ediren Köyü'nden kırmızı bir arabayla, ladayla indik toprak yoldan. Arabamızı Kimirçay'ın yanına bıraktık. Ağımızı çektik, balıklarımızı tuttuk, yedik. Akşam çay içiyoruz saat 12 civarları. Şoförümüz çadır yatmıştı. Biz de tabii çaydan bayağı bir mesafe var aramızda. Arkadaşın karşındaki dedi arkada da ateş yaktı çobanlar herhalde daha iyi gösterdi. Ben de döndüm baktım buraları iyi bildiğimiz için kendi dağımız olduğu için çoban yok bu tarafta dedim ve ateşe benzemiyordu. Çünkü ışıktı. Dedim o ateş değil şalgısı olur. Biraz bekledik yarım saat 45 dakika kadar ışık iyice yoğunlaştı. Buradan çıktı kayanın arka tarafından çıkıncası yüz yuvarlak dönüyor. Ben de tabii biraz ilgim vardı. TRT1'de falan seyrediyordum. Arkadaşlar panik yaptı. Telefon yok tabii o zamanlar. Dedim panik yapmayın. Kaçacak bir yerimiz yok. Ben bunu seyrediyorum. O kadar zararlı bir şey değildim. 3 yaş zaten dedim. Onlar da tabii biraz panikli yatıştı. Bayağı bir mesafe yükseldi. Aynı yükseldiği yerde devam etti dönmeye.
Biz tabii çayımızı falan içtik. Benim orada fotoğraf makinesi aklıma geldi çekeyim diye. Fotoğraf makinesini aldım. Onu çekmiyor. Gücü yetmiyor. Bozuk mu diye kendimizi arkadaşları çektim. Arabayı çektim. Çekiyor. Ama onu çekmiyor. Onun yaydığı bir güç varmış. Daha sonradan öğrendik. Saat 12'den 3'e kadar aynı seviyede döndü. Gece değil mi? Gece karanlık. Hiç ay yıldız da yok. Zifiri karanlık. Birebir saydım oturduğum yerde. 18 tane ışıklar vardı. Yakın mesafeydi. Sini şeklinde tabii kenarlarında çemberi var. Bir de çembersi olanı var. O çemberliydi. Ben 18 tane ışığını saydım yakın mesafeydi. 3-3,5 arası bir yolcu uçağı geçti. Onu görünce indi aşağıya. Uçak gittikten sonra yine aynı seviyeye geçti. Tabii biz de seyrediyoruz. Sabah 5 civarlarında yükselmeye başladı. 5-5,5 arasında. 6-7'de hava ışımaya başlayınca yükseldi. 9-9,5 gibi daha çok yükseldi. 10 civarlarındaydı. Şoförümüz çadırdan kalkmış gelmiş. Çünkü akşam kalkmadı. Arkadaşlarına uykum var diye kızdıydı. Abi dedi bunlar böyle bir şey söylüyorlar. Ben inanmadım. Ben de dedim buyur bak havada dedim bak duruyor. Abi yıldız değil mi dedi. Yıldız dedim saat 10. Bu saat yıldız mı vurdum de. O bakarken fırladı. Gitti abi dedi keşke ben de kalksaydım seyretseydim. Vallahi dedim seni kaldıramadılar. Ben dalga geçiyorlar zannettim dedi. Şimdi tabii o bir arkadaşlar hiç bunu bilmedikleri görmedikleri için bayağı bir heyecanlandılar. Paniklediler veya ki arkadaşlarına anlatmışlardır. Ben de tesadüf tabii esnafta yaptığım için yanımdaki bakkal berber vardı. Ben de ertesi gün tabii berbere anlatıyorum. Berber diyor ki ya siz hayal görmüşsünüzdür veya işte böyle bir şey atıyor zannetti. Tıraş yaptığı bir abimiz vardı. O da tabii dinliyor, kulak misafir oluyor, tıraş oluyor bir yandan. Tabii berberimiz benden biraz dalga geçtiği için siz işte hayal gördünüz veya işte bir şeyler olmuştur diye ben de yok abi gördük falan resmini de çekemedik diyorum. Orada tıraş ettiği arkadaş bir saniye durur musunuz dedi. Yani hayal etsem aklıma gelmez. Adam NASA'daymış çıkarttı kimliğini. Ben dedi NASA'da çalışıyorum. Arkadaşım dedi doğrudur tam nerede gördünüz dedi. Dedim Beypazarı Edüren köyünün Kimisçay arasında dedim. Ya oradan da çok dedi, ihbar geliyor dedi. Ara ara dedi, görüyorlar dedi. Abime de anlattım. Ben de NASA'dayım. Böyle bir şeyler daha olursa numarasını da verdi. Onun dedi fotoğraf makinesi çekmez dedi. Onun dedi yaydığı bir güç var. Kamerotla çekeydim dedi çok güzeldi. Yani bu şekilde anlattığın zaman inanmazlar. Çünkü o zaman çoğu millet bilmiyordu. Dedim hani şahit ispatım var. 5-6 tane arkadaş daha var. Hani ben sahide olsam dedim yalan hadi söylüyorum. Böyle bir maceramız oldu. Tabii başka görenler de olmuş demek ki. Peki abi aranızdaki mesafe ne kadardı? Fazla bir şey yoktu. Çünkü flaşörlerini saydığım için yukarıya doğru saysam 50-100 metre yok. Yani yerden yüksekliği. Yani yerden yüksekliği en fazla 70-80 metre. Yani çünkü. Boğaz Köprüsü yüksekliği herhalde 50 metre civarında mıydı? Yani 50-60 çünkü çok rahat sayılıyordu. Tarifiyle neredeyse birebir uyuyor. Yani ben tabii senin gönderdiğin UFO'daki ışıkları saymadım kaç tane ama 18 tane ışık saydım demişti mesela. Hala bilmiyorum. Belki de aynı UFO. Aynı nokta, aynı mevki tam da bahsettiği senaryoyla, hikayeyle seninki çok örtüşüyor. Belli ki burada çok uzun yıllardır böyle bir hadise yaşanıyor. Zaten Hilmi abi de dedi 5 senedir buradayım ama hani bizim o tarafta da her gece hemen hemen 1-2 tanesini görüyoruz. Bu kadar yaygın bir durum. Zira bir de şu var destekleyen dostlar. Türklerin izlerini ararken uzaylıların izlerini bile bulmuş olma ihtimalimiz var. Dünyanın birçok ülkesinde buna benzer petroglif yani duvar, kaya resimleri de vardı diye anımsıyorum. Güneş adam motifi denilir ama genelde işte bunun şaman birisini resmettiğini, onu temsil ettiğini de söylerler. Tabii kesin net bir bilgi midir bilemiyorum ama o görsellerden var. Keza aşırı uzun vücutlu, kolları ve bacakları kısa yani boy oranına göre kol ve bacakları kısa olup boynu aşırı uzun olan, kafa şekli değişik olan bir takım betimlemeler de görmüştük duvar petrogliflerinde, çizimlerinde, resimlerinde. Niye bu kadar uzunlar ya? Şu ana kadar gördüğümüz hiçbir betime benzemiyor. Diğer taraflarda, Anakaya'da ve diğerlerinde bu kadar büyük betimlenenlerin ellerinde ya bir kılıç kalkan, cinsel organları betimlenmiş şekilde yapılıyordu. Fakat bunda hiçbir şey yok. Ve kafa da bir farklı sanki. Abi boy çok uzun boy. Boy çok uzun. Boyun da çok uzun. Evet. Yani bir
Fiziksel bir anomali var. Farklılık var. O zamanlarda zaten bir şüphe etmiştim. Üzerine bu kadar zaman geçmiş ve yani çok daha yeni, bir ay olmadı herhalde. Böyle bir görüntü çekiliyor ve bence artık bütün taşlar yerli yerine oturdu. Vallahi eline emeğine sağlık, ağzına sağlık. Bundan sonrasına da inşallah her fırsat bulduğunda zaten geliyorsun köye. Daha iyilerini çekmeni ümit ediyorum. İnşallah abi. Ben burada tabii Orhan abiye de bir söz verelim isterim. Çünkü Orhan abi de o gece seninle birlikteydi. Aynı heyecanı yaşadınız. Orhan abi seni alalım mı böyle? Evet, Orhan abimizi zaten birçok insan tanıyordur diye düşünüyorum. Çok fazla sık izlenmemiş olsa da yine fena değil, 76 bin civarında. O dönem yaptığımız Türklerin İzleri programı izlenmiş. Sağ olsun bize çok uzun zamandır rehberlik eden, önderlik eden bir abimiz. Emekli Astsubay Orhan abim. Beraber Okan'la birlikte bir takımlar esasen, çok da iyi anlaşıyorlar. Sıklıkla da bu bölgede aynı şu an gördüğünüz gibi açık havada taşları çevirip odunları toplayıp bir ateş yakmak, közünde kahve pişirmek, çay pişirmek, sohbet edip gözlem yapmak en büyük keyifleri. Hepimizin de birçoğumuzun da aslında eminim hayali. Bunu yaşıyorlar birlikte. Bir de Orhan abiden dinleyelim. O akşam beraberdiniz sanıyorum. Abi bir de sen anlatıver. Ne oldu, ne bitti? Belki atladığımız bir detay vardır. Sen ne hissettin? Çay yapmıştık öyle işte, mangal yaptık. Bir ışıklar görmeye başladık yukarıdan aşağı inen. Okan çekmeye başladı, çok heyecanlı, böyle şeylere meraklı. Ben de baktım, böyle sürekli yukarı ışıklar çıkıyor yani peş peşe. Böyle kaydedeyim dedi Okan. Böyle kaydedeyim derken telefonu açtı. Bakıyoruz böyle. Birden bir bulut ışık geldi böyle. Büyük bir Parlama büyük gibi. bir parlama gibi bir ışık geldi. Kayboldu. O arada heyecandan kayda basmamış. Asıl görüntü gitmiş. O daha netti. Sonra birisini çekti ama ben de çekmeye çalıştım böyle. İnenleri falan çektim. Ben bir tık yukarısına çekiyorum. Bu da bir yan tarafta bir ışık var. Onun üstünü çekiyor. O yakaladı orada bir anlık. Evet, Birkaç saniyede. evet. Yani şaşırdık yani. Ama gördük. Arkada çok- da dolunay vardı. Yani dolunaydan ışık yansıdı herhalde. Bir Evet. bulut gibi yansıma oldu. Büyük bir yani çok büyük bir şeydi. Evet. Yani böyle 45 derece açıyla gidip geliyorlardı yani. 2 saat boyunca bilemiyorum yani. Yüzlerce belki çıktı yani, saymadık. Peki bu UFO'nun, yani ana geminin altından inip çıkan o 45 derece açıyla giden cisimler bir küçük böyle hani ışık saçan bir nur topu gibi mi, yoksa onların da cismi şekilleri belli oluyor muydu? Yuvarlak gibiydi yani. Yani şöyle sarıyla beyaz ışık karışımı gidip geliyor yani. Arada söndürüyor ışıklarını, arada açıyor yani. Böyle bazen paralel gidiyorlar, bazen inerken karşılaşıyorlar. Çok karışıktı yani. Şey var mıydı, hani böyle düz bir rotada gidip geliyorlar mıydı, yoksa hani hızlı bir anda yavaşlayıp böyle kaçmalar falan, böyle Yok. saçma sapan hareketleri var mıydı yani? Bazen karışık gidiyorlardı yani. Hmm. Yani genelde 45 derecelik açıyla gidiyorlardı. Bazen bu tarafa gelenler vardı. Bir karıştırdıkları da oluyordu ama saatlerce artık bıktık bakmaktan. Dedik bu ne kadar çok sürüyor bu şey. Abi onu bulamayan var, bıktık dedi adam. Hani o kadar görüyoruz ki yani 2 saat bakıyorsun sürekli aynı Çok şeyler. güzel ya, çok Ama büyük. büyük şeyi görünce büyük orada bir gemi gibi bir şey olunca heyecanlandık yani. Sonra kesildi yani birden. Peki senin bugüne kadar, hani Okan'la çok sık takılıyorsunuz, böyle ufak tefek çok gördüğünüz vardır da, bu kadar net ya da bu kadar büyük Yok, o kadar büyüğünü görmedik yani. Bu bir ilk tane büyük. oldu. Evet. sana göre, peki sen şimdi astsubaysın, aşağı yukarı milyem hesapları falan bilirsin. Sana göre, ki bu arada hakikaten şeyine çok hayranım, mesafe tutarlılığı, süre, işte şu kadar sürede şuraya varırız der ve varırız yani. O yüzden senin cevabın benim için çok önemli. Sana göre o gördüğünüz objenin size mesafesi ve objenin büyüklüğü, çapı sence neydi abi? Yani 4-5 kilometre uçuşu. Kuş uçuşu 4-5 Evet, 4-5 kilometre mesafe var. vardı. Büyüklüğü de yani vallahi 70, 80, 100 bilmiyorum yani. O bayağı büyüktü yani. Çok büyüktü. O şeylerin yani 100 katı kadardı. O küçük görülen cihazların 100 katı kadar büyüktü. 100 kat bayağı büyük. Yani küçüklere oranladığımız zaman. Bayağı büyük bir şeydi. Belki 100 metrede olabilir çapı yani. Bilemiyorum yani. Uzaklıkta. Ama büyüktü yani. Çok büyüktü. Yani siz şimdi buranın dağın şeklini Evet. falan da biliyorsunuz ya. Bayağı büyüktü yani.
Yani oradan dedim hani bir kıyas yaparsan aşağı yukarı şu çaptadır diye zaten İşte hemen hemen aynı büyüklükleri 4-5 kilometre söylüyorsunuz. vardı mesafe. Şeyde bayağı büyüktü yani. Küçüklerin en az 100 katıydı yani. Peki Okan çekerken sen hiç çekmeyi Ben de çektim. denedin. Ben o büyüğü çekemedim. Ben küçükleri çektim. Küçükler var mı sende görüntüler? Bende var. Sen attın mı bana Okan onları? Ben Okan'a attım. Attım ama çok Az mı belli oluyor? ayarlayamamış. Netliği karışıyor. Titretiyorsun ya yani. Var Ha, böyle. İnip anladım. çıkanlar var. Yine bir böyle bir kendini gösteren bir iki kare Var. varsa onları koyarız. Bazen 2 tane giden falan da oluyordu yani. Yani yine burada geçen birkaç gün önce yine gördük. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı abi? Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. İlk bizle paylaştığınız için, yakın bulduğunuz için de ayrıyeten teşekkür ederim. Ama şu geçirdiğimiz 2 gün için ve dün gece için ayrıca bir teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Çok da yardımınız ve emeğiniz oldu. Adalıkuzu köyünün inşallah ve bu sırtların değerini bütün insanlara göstermeye çalışacağız, çabalayacağız. Buranın özellikle hani o tarihi kısmıyla alakalı değerini geçtim. Belli ki bir şeyin yeni yeni farkına varıyoruz. Bu bölge gökyüzü gözlemi için inanılmaz bir nimet. Çünkü şu an hava bulutlu olduğu için gösteremiyorum belki ama 3 ay önce geldiğimdeki görüntüyü çok iyi biliyorum. Yani gökyüzünde bu kadar milyonlarca yıldız olduğunu bilmiyordum. Ve sessiz şehir miydi? Neydi abi? Buraya bir ünvan verilmişti. Sakin şehir Güdül. Sakin şehir şeyi almış, rozeti almış galiba değil mi? Uluslararası. Uluslararası bir özellik. Hakikaten de çok sakin bir bölge. Zaten çok fazla nüfusu da olmayan bir yer. Ve tabiatla baş başasınız. Işık kirliliği sıfır. Yani kameraman arkadaşımdan rica edeyim şu an aşağı yani UFO'nun görüldüğü bölgeyi çevirsin size. Hiçbir şey görmeyeceğinize eminim. Belki gökyüzündeki ayın bulutlara parlamasını bir nebze belki görebilirsiniz. Tamamen doğayla baş başasınız. Işık kirliliği neredeyse sıfır diyebilirim. Dolayısıyla hava açık olduğunda burada milyonlarca yıldız sanki böyle ledlerle gökyüzünü kaplamışlar gibi ışıl ışıl gözlemleniyor. Yani öyle açık bir havaya denk geldiğinizde, gözlem yaptığınızda hiçbir şey görmeme ihtimaliniz bana göre sıfır. Dolayısıyla bundan sonrası için özellikle buraya sık sık geleceğiz. Sizler de eminim daha iyi videolar çekeceksiniz. Daha iyi gözlemler elde edeceksiniz bundan sonrasıyla ilgili. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Şu an yok. Senin Ben abi. bir şey daha ekleyeyim. Bu Tabii. çok yukarıdan sürekli giden böyle devriye atan bir şeyler var yani. Yıldızlar civarından yani altından gidiyor. Atmosfer. Atmosferden sürekli gidiyor böyle. Sanki devriye atıyor buralarda. Sürekli görüyoruz. Şey Açık olabilir mi? havada. Uydular biliyorsun hani böyle belli bir hızla yavaş Yok, yavaş gider. ya, Bazen değil mi? hızlı gidiyor, bazen çeşitli yerlere de gidiyor. Yani çeşitli yönlere gidiyor sürekli. Ara ara görüyoruz bunu. Onu zaten Onu açık havalı bir yerden nereden baksan görüyorsun. Çekemedik hani çok küçük Çok gözüküyor. küçük abi o. Çok mümkün değil yani. Yıldızlar- Onu Yalçın abiyle birlikte de biz bir gözlem yapmıştık Çanakkale'de. Orada da ara ara görmüştüm ben. Ne demek istediğinizi çok iyi 2-3 anlıyorum. gün önce hatta gördük onu. Yani Hilmi abi de gördü. Böyle yukarıdan gidiyor geliyor böyle farklı yönlere. Devre atıyor sanki üstümüzde. O zaten abi hareketliliği artık varlığını yokluğunu tartışmıyoruz. Hepimiz kabul ettik de yakın mesafeden görmek bizim Hangi için. çok? Bir tane de şu yukarıda nefes kayası diyoruz. Oraya bir tane böyle bir cisim geldi. Nefes kayası bizim bugün durduğumuz Bugün evet yer. durdu mola verdiğimiz. Evet. Oranın yani bir 50 metre yukarısındadır buradan baktığımız zaman. Böyle 1-2 saat orada sürekli durdu. Biz de yine böyle çay kahve yapıyoruz. Köçek Kayası denen yerimiz var. Orada dürbünle baktık hatta böyle etrafında ışıklar var yuvarlak. 2 saat durdu orada ışık sabit. Yerden böyle belki 50 metre uzak. Burada bir şey var çok yakın. Size mesafeniz Bize ne? mesafesi, Burada mısınız yani? Yok biz de şu diğer taraftayız. Buradan 2 kilometre ileride. 1,5-2 kilometre. Orada değilsiniz ama. Yok. Yani yaklaşık orası 3 kilometre diyelim. 2,5-3 kilometre yani bize görüş mesafesi. Yani 2 saat durdu. Ondan sonra bu Ankara tarafından dağın hemen üzerinden böyle 50-100 metre üzerinden bir tane yanıp sönen bir uçak veya SİHA, İHA, drone gibi bir şey geldi büyük. Geldi yanına geldi 50-100 metre kare birden yukarı doğru ışık Fırladı gitti kayboldu. Yani bu da çok ilginçti. 2 saat gözlemledik, dürbünle baktık. Çekmeye çalıştık. Net dürbünle görüyoruz ama yuvarlak olduğunu, etrafında ışıklar olduğunu. Nefes kayası şey değil mi abi bizim bu Bugün tılsımı mola verdik. gördüğümüz yerden sonra çıkıp mola Yok, verdiğimiz bugün yer. ilk tepeye çıktık. Evet. Orası.
Hani çay kahve içmiştik. İşte tılsımlı yeri geçtikten sonra değil mi? Yok orası değil. Hemen şu tepeye, şurada. Buradan görünen tepe. Ha, ilk mola verdiğimiz yer Evet. mi? Drone uçurdun ya orada. Ha. Orada, Tamam. oranın tepesinde biraz sağında. Oradan görünüyordu yani. Orada gördük bir tane de. Okan Anladım. daha önce başka bir tane daha görmüştü de. Ona ait bir görüntü yok ama değil mi çekmediniz hiç? Çekmeye çalıştık da o net şey yapamadık. Net elde Silik edemedik. de olsa bir video var mı mesela? O gün hani Netliği beklemiyorduk sağlayamadık. Pek şey yapmadık yani. Tabii Önemsemedik. telefon yani. zorlar. Biz o gün beklemiyorduk yani onu. Anladım. Hani uçak falan geldi. Baktık böyle oturduk telefonla böyle. çekilmiyor yani netlik almayınca dürbünle izlemeye başladık böyle saatlerce durdu. Çünkü sürekli böyle garip cisimler görüyoruz. Dedik alıştık artık yani. Valla dostlar muhtemelen ben köyümü buldum. Bundan sonra adalı kuzulu olacağım. Çünkü çok sevdim. Çok güzel bir yer. Orhan abi de biliyor niyetimi. 3 senedir buraya yerleşme niyetindeyim. Bize uygun bir yer denk gelirse eski Kargır bir eve yerleşeceğim. Komşu olacağım kendilerine. Hep beraber gözlem yapacağız. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza teşekkür emeğinize ederiz. sağlık. Şimdi izleyicilerimize dönelim. Videomuzu izleyelim. Evet dostlar, Okan kardeşimi ve Orhan abimi, Hilmi Bey'i dinlediniz. Doğrudan doğal bir biçimde neler yaşamışlar. İçlerinden geldikleri gibi anlattılar. Ben de çok fazla kurgulamadım açıkçası. Doğal bir şekilde bıraktım. Şimdi gelelim yorumlama kısmına. Obje bana göre kesinlikle %100 demiyorum. %1 milyon, 10 milyon, 100 milyon net bir şekilde dünya dışı yaşama ait bir form, bir gemi. Bundan yana zerre şüphem yok. Zira şimdi küçük detaylarına girelim. Bir, çok ani ve hızlı akselerasyonlar sergiliyor, hareketler sergiliyor. Yani örnek vermek gerekirse şunu bir obje varsayalım. Normalde biz UFO'yu böyle durur diye düşünüyoruz, tasvir ediyoruz. Burada alt kısmı şöyle hafif çapraz duruyor. Yani 45 derecelik bir açıyla duruyor. Aşağıdan baktıklarında kenarlarındaki ışıkları görüyorlar. Obje arada şöyle bir tam tur takla atıp aynı pozisyona geliyor. Bu tam turu atarken siz de tahmin ediyorum şu an ekranda bana vuran ışıkları burada yansıma olarak görüyorsunuz. İşte tam olarak olan şey de bu. Yani kameranın kendisi Okan'da hemen Okan'ın arkasında bir ışık kaynağı yani dolunay var. Burada da bir ana gemi var. Ana gemi normalde şöyle yani yansıtma özelliği az ya da hiç olmayan görebildiğim kadarıyla mat bir alt kısım. Kenarlarda da ışıklarımız var. Şu şekilde bir 45 derecelik eğimle aşağıya bakıyor. Zaten o yüzden alt kısmı çok net bir biçimde görebiliyoruz ve hafif bir eğimi görmek zor değil. Fakat arada şu hareketi yapıyor. Yan bir takla atıyor. Veya şöyle dururken dik bir takla atıp yine aynı pozisyona geliyor. Tam bu taklayı atış anında yavaşlatılmış görüntülerde de bunu fark edeceksiniz. Yansıma net bir biçimde kameraya yansıyor. Burada yüzeyin üzerinde dolunayı birebir olduğu gibi görebiliyorsunuz. Bu yansıtıcılıkta, bu pürüzsüzlükte herhangi bir drone ya da başka bir uçak, helikopter gibi bir cisim yok dostlar. Tamamen ayna yüzeyine sahip, nikelaj dediğimiz o parlak yüzeye sahip hiçbir obje o büyüklükte yok. Hele ki dolunayı birebir üzerinde dev gibi gösterebilecek, yansıtabilecek bir obje ne yazık ki yok. O yüzden bu %1 milyon dünya dışı yaşama ait bir ana gemi. Peki hareketlere dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani o büyüklükte bir şey, herhangi bir şey, drone dahi. Yani biliyorsunuz dronlar da çok son dönemlerde teknolojik olarak gelişti. Çok ani hareketler yapabiliyorlar. Drone dahi o kusursuz ve o kadar hızlı hareketi inanın yapamaz. Yani havada şöyle dururken anında dönüyor. Yani bir anda burada, bir anda burada. Böyle bir süratli, ivmeli ve kararlı bir hareket, bir akselerasyon hiçbir uçan cisimde, dünya yapımı hiçbir uçan cisimde yok. Daha detayına inelim. Görüntü cep telefonuyla çekiliyor. Cep telefonuyla yani aynı cep telefonuyla Okan'ın daha önce çektiği görüntülere de baktığımızda çok kuvvetli ama küçücük ışık küreleri görüyoruz inip çıkan dağın arka kısmına. Yani tamamı ışıktan oluşan bir objenin UFO olma ihtimali biraz zayıf kalıyor. Dolayısıyla yüzeyine ait detaylar, girintiler görüntüde olmadığı zaman bu bizi biraz zorlayan bir unsur oluyor. Fakat aynı cep telefonuyla çekilen bu görüntüde obje çok büyük ki çok net bir biçimde detayları görüntüye sığıyor.
ve zaten kendileri sürekli aynı bölgede gözlem yaptıkları için geminin nerede olduğunu ve ne kadar kilometre aralarında olduğunu aşağı yukarı kestirebiliyorlar. 4-5 kilometre mesafedeki bir cismi her ne kadar profesyonel bir cep telefonuyla dahi zoom yapıp çekseniz görüntü piksel piksel çamur gibi olur. Zaten obje küçükse, mesafe uzaksa cep telefonunda minnacık 1 milimlik bir kıpırdama bile görüntünün çok ciddi saçmalamasına, sabit bir yerde görüntüyü alamamanıza sebep olur. Ama görüntüdeki tutarlılık, çok fazla objenin görüntü dışına çıkmaması, görüntüde çok fazla sallantı olmaması, o kadar uzak mesafeye rağmen cismin oldukça büyük olduğunun en güzel göstergesi ve ispatı. Ve yine yerden yükseklik meselesine gelecek olursak da daha önce Mustafa Bey'in de anlattığı gibi 70-80 metre ortalamasında bir yerde seyrediyor. Peki bu gemi burada ne yapıyor? İçinden çıkan ışık küreleri yere inip sürekli çıkıyor. Bunun sebebi ne, nedeni ne? Bununla alakalı bir sürü olasılık ortaya konulabilir. Fakat başlıca aklımıza gelenler, zaten röportajda da izlediniz. Bölgede çok yoğun miktarda toryum yatakları olduğu söyleniyor. Zira bilmediğimiz bu toprakların altında çok daha kıymetli elementler de olabilir. Onların işine yarayan bizim henüz keşfedemediğimiz. Bunlar için geliyor olabilirler. Yine yerküreden yayılan manyetik bir takım rezonanslar, enerjiler henüz bizim keşfedemediğimiz, bilmediğimiz bunlar için geliyor olabilirler. Veya yine aklıma gelen bir teori de altın. Biliyorsunuz ki Anunnakilerin özellikle çok ciddi miktarda bu dünyadan altın çıkarıp götürdükleri yönünde çokça bilgi var etrafta. Belki altının enerjisini, yani biz altını yatırım amacı olarak kullanıyoruz. Ziynet eşyası olarak kullanıyoruz. Bazen teknolojide kısmen kullanıyoruz. Ama aşırı iletkenliğinden başka altının hiçbir şeyinden faydalanabilir seviyede değiliz. Bir de manna yapımı haricinde tabii. Peki altının çok özel bir yapısı olduğunu, atom yapısının çok farklı olduğunu, telomerlere dahi ulaşabilen tek element olduğunu da düşünürsek, bizim henüz bence keşfedemediğimiz ama onlar için çok kıymetli, çokça elzem, çok mühim bir önemi olabilir. Altın için geliyor olabilirler. Peki altının olduğu nereden garanti? Garanti değil tabii ki ama yöre halkının burada dilindeki şeyler bazen çok ciddi ipuçlarına neden olabiliyor. Yöre genelde insanların dilinde şu çok geziyor. Bu bölgede önceden Kral Midas'ın bir altın deposu olduğu söylentisi var. Hatta yöre halkından birinin çocukken belinden ip bağlanarak aşağıya sarkıtıldığını, bir delikten, bir bacadan ve çığlıklar atarak çocuğun zorla çıkartıldığını anlatan bir hikaye var. Sonra kapatılmış, tehlikeli bulunduğu için bir daha da bulunamamış bildiğimiz kadarıyla bu delik. Böyle de bir söylenti var. Belki bir altın rezervi, yatağı vardır. Çok eskiden bir altın madeni olduğunu o bölgede ve MTA'nın özellikle burayı kapattığını, mağara girişini imha ettiğini de söylüyorlar. Dolayısıyla teorilerim bunlar. Birçok şey olabilir ama üstünden bir geçmek lazım. Neden buradaları ve hala oradalar ve sürekli de oradalar ve gelecekler de. Bundan sonrası için özellikle çok sık bir biçimde sevgili Okan kardeşim ve Orhan abi de ve keza ben de ekibimle birlikte fırsat buldukça, özellikle havanın iyi olduğu dönemlerde ve imkanımız oldukça bu bölgeye sıklıkla gözlem için, görüntü kaydedebilmek için gitmeyi düşünüyoruz, kamp kurmayı düşünüyoruz. Hatta çokça talep olduğu için bu sefer 17-18 Ocak 2026'da yine aynı bölgeye aynı etkinlikleri yapabilmek adına bir gözlem için tekrar harekete geçeceğiz. Bu sefer siz değerli izleyenlerimize de açık bir etkinlik. Dileyen Geodika'ya ulaşıp etkinliğimizle ilgili bilgi alıp arzu edenler katılabilirler. Bilginiz olsun. Bu bölgenin dağlık kısmında biliyorsunuz daha önce programını yapmıştık. Petroglifler arasında dikkatimizi çeken bazı görseller vardı. Çok kısa kollu, kısa bacaklı ama uzun gövdeli veya uzun boyunlu veya kafasından ışık saçar gibi bir takım görüntüler olan çizimler çok fazla var. Ve burada arkeolog dostumuzun o dönem 2. bölümde anlatımına da bakacak olursanız burada çok fazla medeniyet yaşamış. Yani daha henüz yazının bulunmadığı döneme ait insanlar da yaşamış. Ön Türkler, Proto-Türkler yaşamış. Helenistik dönemden, Kalkolitik dönemden, Neolitik dönemden bir sürü, Hititlerden bir sürü iz var. Yazının bulunduğu dönemden izler var. Peki bu kadar uzun süre, yani binlerce yıl üst üste bir sürü medeniyet bu bölgeyi yaşam alanı olarak seçmiş. Hatta yukarıda antik köyümüz var. Yani hala köy kalıntıları var orada.
Bu kadar yoğun yaşanılan medeniyetlerin yaşamak için seçtiği bir bölge. Ne oldu da bir anda el ayak çekildi, şu an kimsenin yaşamayacağı, yaşayamayacağı bir alana döndü? Neden bir anda bıçak gibi kesildi buradan insanların izleri? Bunu mesela sıklıkla düşünüyorum, yani ne olmuş olabilir? Madalyonun biraz arkasından bakmaya çalışıyorum. Biraz zorluyor olabilirim burada. Bunları biraz detaylandırmak, düşünmek, daha ilerletmek lazım. Elimizdeki imkanlar da biliyorsunuz malum kısıtlı. Fakat düşündüklerimizi elde etmeyi başarabilirsek, çok net görüntüler ve kanıtlar elde edebilirsek, uluslararası platformun da desteğiyle ve yardımıyla tahmin ediyorum ki Ankara'nın Güdül ilçesi, özellikle Adalıkuzu köyü bu konuda yerli ve yabancı, dünya dışı yaşama meraklı birçok insanın turistik bölgesi olmaya aday bir bölge. Büyük ihtimalle de bu çok yakın zamanda gerçekleşecek. Siz değerli izleyenlerin de desteğiyle tabii. Konu burada kalmadı. Yakın takipçisiyiz. Sıklıkla dediğim gibi bölgeden haber de alacağız, video da alacağız, gözlem de yapacağız. Aynı kalitede veya çok daha iyi görüntüler elde ettiğimiz takdirde mutlaka programın ikincisiyle yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik yakın takipçisi olduğumu söyleyerek bu konuyu burada bırakıyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız, izlediğiniz ve sabır gösterdiğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum. Sonraki programda görüşene dek bilgiyle kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Duru Kristal, Enerji ve Frekans Dengeleme Merkezi'nin sunduğu Coşkun Deniz'le Anadolu'nun gizemli toprakları sona erdi.